Merhaba okur dostlarım. Bir inceleme videosuyla daha beraberiz. Son zamanların en fazla okunan manhwasını inceleyeceğiz. Serimizin adı Solo Leveling. Serimizin yazarının ismi Chu Gun. Kendisi hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Seri iki çizere sahip. Shengon, Jenson Rikki. Solo Leveling'in türü, shonen ve gaming olarak tabir edebileceğimiz ama içinde aksiyon ve macera öğeleri de barındıran karma bir türdür. Seri, novel olarak 270. bölümünde yayın hayatını tamamlamıştır. Son cilt olan 14. cildin lisanslı çevirisi bulunmamaktadır. Ama ararsanız internet üstünden fan çevirilerini rahatlıkla okuyabilirsiniz. Novelinin Türkçe çevirisi birkaç mecrada yapıldı ama sonra hepsi yayından kaldırıldılar. Bugün üzerinde duracağımız manhwa versiyonunun çevirisi birkaç farklı adreste yapılıyor. Ben çizgi roman versiyonunu mangadenize.com adresinden takip ediyorum. Dediğim gibi birkaç farklı adreste yapılıyor. Siz hepsini inceleyip kendi tarzınıza, kendi okuma alışkanlıklarınıza yatkın olanı tercih edebilirsiniz. Solo Leveling kısa sürede en çok okunan eserlerden biri haline geldi ve serinin hayranları Netflix gibi büyük stüdyolara anime versiyonunu yayınlamaları için başvuruda bulundu. Dilekçe hali hazırda 140 bin imzanın üstünde bir katılıma sahip ve hedef 150 bin. Yani çok az kaldı. Siz de bu harekete destek vermek istiyorsanız videonun altındaki açıklamalara linki bırakacağım. Gelelim ana karakterimiz esas olan Song Win-Chu'ya. ...24 yaşında bir erkek olan Chinwoo ilk defa karşımıza E sınıfı ezik bir avcı olarak çıkıyor. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Ana karakterimizin bu haliyle çok muhatap olmayacağız. Sakın korkmayın. Ama baştaki 3-5 bölüm bize karakteri hakkında çok önemli bilgiler verecek. Gergin ve çekingen bir genç. Ezik haline bakmaksızın hasta anası ve yetim kalmış bacısının masraflarını karşılamak için zindanlara girmekten çekinmiyor. Anlayacağınız bizimki o haliyle bile çok cesur bir erkek. Derken bir gün benim gördüğüm en iyi seri girişlerinden biriyle güçlerine kavuşuyor. Ketum, zeki ve hırslı birine dönüşüyor. Siz de bu değişime bakarak hangi karakteristik özelliklerinizin üzerinde çalışırsanız süper kahraman olabileceğinizi bulabilirsiniz. E sınıfı iken sahip olmadığı özelliklere ikinci uyanışını gerçekleştirerek sahip olan esas olanımızın en önemli özelliği diğer hiç kimsede olmayan oyuncu yeteneğidir. Resmi kayıtlarda büyücü olarak geçse de nekromancer ve suikastçı yeteneklerine de sahiptir. Bizimkinin ana motivasyonu hasta anneciğini iyileştirmektir. Baba nerede diye sorarsanız ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Adamın nerede olduğu hiç belli değil. Sadece bunun için mi savaşacak diye de sorabilirsiniz. Hayır. Bizimki hedeflerini başardıkça ilerleyecek ve oyun sahası bütün dünya olacak. Bütün dünya demişken size Solo Leveling dünyasından da bahsetmek istiyorum. Hikayemiz günümüz dünyasının farklı bir gerçekliğinde Güney Kore'de başlıyor. Dünyamızda farklı boyutlara açılan ve içi yaratıklarla dolu olan geçitler belirmeye başlar. Eş zamanlı olarak insanlar da süper güçler edinir ve bunlara Hunter, avcı lakabı takılır. Güç kazanmış insanlar çeşitli sınıflandırmalara sahiptir. E sınıfıyla başlayan ve en güçsüz olan sınıflandırma yavaş yavaş artarak en güçlü yani S sınıfına kadar uzanır. Aslında bu sınıflandırma S sınıfıyla son bulmaz ama daha ilerisini ölçecek teknoloji şu anda insanlığın elinde yoktur. Bazı avcılar koskocaman ülkelerle aynı haklara sahip olabilecek kadar güçlüdür. Avcılar tek başlarına değillerdir. Birleşerek loncaları oluştururlar ve zindanları bu şekilde fethederler. Ana karakterimiz için bu sınırlama pek gerekli olmasa da bir zindanı fethetmek için tank, büyücü, hasar veren karakterler gerek. Hoş, bizim esas olan zamanı geldiğinde hepsini bir bünyede barındırabilecek kadar güçlenecek ama şimdiden bunları anlatıp tadınızı kaçırmayın. Hikayemizin ismi Solo Leveling olsa da içinde birçok yan karakter barındırır. Biliyorsunuz ben de bir yan karakter sever olduğum için
Bunları size anlatmaktan büyük mutluluk duyacağım. İlk yan karakterimiz kahramanımızın ana motivasyon kaynağı olan annesi. Annemiz hasta ve yatalaktır, bilinci kapalıdır. Nedendir bilinmez. Bu tür gaming serilerinde anneler hep hasta. Bunu da bir incelemek gerekecek yakında. Neyse, hasta olması bizim epey işimize yarayacak okur olarak. Garibim E sınıftayken ezik olan ana karakterimiz annesinin ilaç parasını toplamak için kazandığı büyük kristallerini satarak geçimini sağlar. Uyanış geçirdikten sonra ise ilaç yapabileceğini öğrenir ve bir kuleye tırmanmaya başlar. Gerçekten eğlenceli maceralar olacaktır bu kulede. Anneyi anlattık. Gelelim babaya. Babayı biraz geç buluyoruz ama merak etmeyin tam buluyoruz. Babamız bir avcıdır ve epey sağlam bir bey amcadır. Bu adam benim babam türküsü söyletecek kadar güçlüdür. Anne aksiyonu ateşlerken baba hikayenin bağlanmasını sağlar. Bey amcalardan konu açılmışken gelelim hikayemizdeki en ağırbaşlı bey amcamıza. Kore Avcılar Birliği liderinden bahsediyorum tabii ki. Yaşlılığa direnemeyen bey amcamız aşırı güçlü bir kişidir. Bizimkiyle iyi ilişkiler içindedir. Kore'deki avcıların hepsi ondan tırssa da ana karakterimiz onu sever ve gerçekten saygısını gösterir. Ana karakterimizdeki cevheri ilk gören kişidir. Hatta öyle bir sözü vardır ki serinin sonuna atıfta bulunur. Gelecekte karar vermen gereken bir zaman gelecek. Dua ediyorum ki bu zaman geldiğinde tarafını insanlıktan yana seçersin. Diğer bir yan karakterimiz Avcılar Birliği lonca ustası ve ana baskın takımının kılıç kadını Chan Hyein. Güney Kore avcılar sıralamasında 9. sıradadır ve bu sıralamada bulunan tek kadın karakterdir. İşkoliktir. Hatta işkolikliğin vücut bulmuş halidir. 2 senelik avcılık yaşamı içinde bir tek gün bile işi aksattığı görülmemiştir. Avcıların mana kokularına karşı çok hassastır. Sadece ana karakterimizin kokusundan hoşlanır. Son olarak bilin bakalım onca yan karakterin içinde neden bu hanım kızımızı tanıtma gereği duydum. Yo Chin-ho ana karakterimizin yozlaşmış avcıların elinden kurtardığı biridir. Hikaye boyunca karşımıza en sık çıkacak yan karakterdir. Bizimki Chin-ho zengin çocuğu olduğu için bütün parayla alakalı, prestijle alakalı işleri yığar ve kendi dalgasına bakar. Ketum olan ana karakterimiz bu yan karaktere ciddi manada çok güvenir. Yan karakterlerle alakalı söyleyeceklerimi burada bitiriyorum. Aslında İgris, Demir ve Beru'yu anlatmayı çok isterdim ama onlarla kendiniz tanışsanız İnanıyorum ki çok daha fazla hoşunuza gidecek. Sıra genel değerlendirmeye geldi. Özgünlükle başlayalım. Hikayesi son zamanlarda sıkça kullanılan bir temaya sahip olsa da şunu baştan belirteyim. Seri bu temayı başlatan hikayelerden biri. Manga versiyonu 2017 senesinde çıksa da noveli 2009 senesinde başlamıştır. Ben bu başlıkta özellikle manhwa versiyonunun girişinden bahsetmek istiyorum. Seri öyle mükemmel başlıyor ki eğer 3 bölüm okuduysanız bitene kadar okumaya mahkumsunuz. Seri bana yeni yazacağım eserlerime güçlü bir giriş yapma konusunda adeta ders verdi. Akıcılık bahsedeceğimiz ikinci nokta. Sanırım son zamanların en çok okunan serisi olmasını tamamen bu özelliğine bağlı. Manga severlerin yakından tanıdığı, önce yenil, ezil, sonra güçlen, git yen, ez döngüsünü kıran bir yapısı var. Ana karakterin her hıyarın var diyeni tuzlukla koşmaması da beni seriye özellikle bağladı. Chin-ho oyuncu özelliğini aldıktan sonra yürü ya kulum komutuyla beraber durmaksızın ilerliyor. Kendini tekrar diyeceğim ama hikaye öyle güzel akıyor ki var mı böyle bir şey diye bana soracak olursanız size sadece tek kelimeyle cevap verebilirim. Hayır. Hikaye dünyasındaki gelişim mekaniklerine geldi sıra. Dünya üzerinde zindanlar belirdiği an eş zamanlı olarak insanlar da güç kazanmaya başladı.
Ve bir kere gücünüzü kazanıp uyandığınızda seviyeniz belirlenmiş oldu. Eğer S seviye olarak uyandıysanız dünya size güzel. Keyfinize diyecek yok. Eğer E seviye olarak uyandıysanız çıtayı çok da yükseğe koymamanızı tavsiye ederim. In order to contort my body to make it under the bar. İstisnalar yok mu? Tabii ki var. İkinci uyanışını gerçekleştirip seviyelerini yükselten insanlar mevcut. Ama bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bir de ana karakterimiz var. O bu dünyada tek. Oyuncu yeteneğini kazanarak diğerlerini çerçeveye alan kalıpları kırar ve aynı online oyunlardaki gibi level kasarak ilerlemesine devam eder. Toplam 10 puanımız var ve biz bu 10 puanı 5 başlık altında dağıtacağız. Eğer başlık bizi tatmin ediyorsa 2 puan. İşte ise 1 puan. Hadi lan oradan 0 puan. Ana karakter. İlk başlardaki ezik hali olsun, sonradan açılan süper kahraman modu olsun ben çok beğendim. İki halinde de size ne verilmesi gerekiyorsa tamamen alabiliyorsunuz. Tedirgin bir E sınıfı nasıl olur? Burnu havada, herkese tepeden bakan bir süper sınıf nasıl olur? Bunu çok güzel betimlemişler. Sevgi pıtırcıklığı, gereksiz jestler, işine gelmese bile toplum baskısı yüzünden yaptığı hareketler yok. Etik kodların dışına çıkmıyor ama gerektiğinde epey esnetebiliyor. Puanımı soracak olursanız 2 yıldızı köşeye yazdırıyorum. Akıcılık. Eğer okumadıysanız, ki bu çok düşük bir ihtimal, bir oturuşta bitireceksiniz. Garanti ediyorum. Oraya bir 2 puan daha yazabilir miyiz? Oraya bir 10 puan daha yazmanızı rica edeceğim. Hikaye örgüsü. Aslında pek bir hikaye örgüsü yok. Oyuncu özelliğini kazanan Genco, vur kır parçala bu maçı kazan modunda ilerliyor. Aslında soru şu olmalı. Bir hikaye örgüsü gerekiyor mu? Siz konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yan karakterler. Serimizin ismi Solo Leveling. Bu kriterden pek bir şey beklemesek açıkçası iyi olacak. Ama edecek bir çift lafım da yok değil. Genellikle iyi huylu karakterleri gösteren türdaşların aksine Solo Leveling'in yan karakterlerinin birçoğu 5 para etmez adamlardır. Dünya karmakarışık bir haldedir ve insanlar bunu bahane ederek içlerindeki sürüngen ruhu açığa çıkarmıştır. Sonuç olarak yan karakterlerimiz hem gerçekçi hem de çoktur. Yan karakterler bakımından Solo Leveling sanıldığı kadar zayıf değildir. Ana karakterimizin ilerledikçe ele geçireceği Igris, Demir ve Beru da cabasıdır. Bu kriterden de serimize 2 tam puan veriyorum. Çizimler. Manhwa tarzının en sevdiğim özelliklerinden bahsedeceğimiz yere geldik. Dinamik, akıcı ve insanı içine çeken tarzıyla seri türüne de yeni bir soluk getirmiştir. Savaş sahnelerini kendi gözümüzle sanki birkaç adım önümüzde gerçekleşiyormuş gibi izlenmemizi sağlayan çizerlerin ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum Rüştü. Her yerinden öpüyorum, her yerinden. Kore mangası da denilen tür, çağımızın estetik anlayışıyla mükemmel bir uyum içerisinde. 2 çizeri olan seri her biri için birer puan alıyor. Özgünlük. Gerçek dünyanın kullanımı çok başarılı. Devir açıp devir kapatan bir iş değil ama öyle klişe bir tarafı da yok. Hasta anne, kayıp baba hariç tabii ki. Türünün ilk örneklerinden olması başlı başına bir artı. Ama ben bu kriterden 1 puan kırıyorum. O da nazar boncuğu olsun artık. Sonuç 10 üzerinden 9. Eminim ki serinin takipçileri 10 üzerinden 10 vermişlerdir bile. İnceleme videosu çekmeden önce manhwayı baştan bir kere daha okudum. Nasıl başladı, nasıl bitti hiç anlamadım. Su gibi aktı. Ama aklımda bir soru kalmadı değil. Biz neden böyle bir iş yapmıyoruz? Çeşitli platformlarda birçok yetenekli çizer arkadaşı takip ediyorum. Yaptıkları işler gerçekten olağanüstü. Bir Solo Leveling'in çizerlerin elinde nasıl bambaşka bir noktaya taşındığına bakıyorum. Gıpta etmeden duramıyorum. Gerçekten bu konu hakkında oturup ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Solo Leveling kalitesindeki bir Türk eseri kağıt üzerinde can bulmuş bir halde görmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.